Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de artık kale seviyenizi yükseltelim. Herkes uçmuş gitmiş ama illaki arkadaşlar onlar şimdi şöyle bir durum var. Hızlı yapan ileride tıkanıp kalıyor. Ama böyle yavaş yavaş gelen her zaman bir şeyler basıyor oluyor. İnşaatı sürekli çalışıyor durumda oluyor. Bir yandan da biriktiriyor. Şimdi biz mesela hani konuyu anlatalım gibisine beklettik. Son zamanlarda çok fazla savaş videolarımız geldi. Arkadaşlar videolarımızı kaçırmayın, izleyin. Detay veriyoruz, anlatıyoruz, özetliyoruz derken zaten bir ton savaştan bahsediyoruz. Ayrıyeten etkinlikler peş peşe geliyor. Şu an Dünya Kupası var gibi uğraşlar içerisindeyiz. Zaten şu an yine etkinlik var. O etkinliği de gün gün takip ediyoruz. Şimdi arkadaşlar mana ile alakalı olacak bugünkü konumuz. Şöyle baktığınızda bakın mesela mana kristali şu an elimde var. Yani istesem çoktan basardım. Belki de bir sonraki aşamaya da geçerdim. Şunu söylemem lazım. Arkadaşlar şimdi elinizde mesela aslında en başından itibaren bunu yavaş yavaş götürmeniz lazımdı. Şu an çoğu kişi tıkanmıştır mesela basarken. Etkinliklerden tamam alıyorsunuz, yapıyorsunuz ama bunu zamana yaymanız lazımdı. Atıyorum inşaat 9 gün mü? 9 günlük basacaktınız. Bak burada gösteriyor mesela 9 günlük. Örnek buna basacaktınız. Ondan sonrasına işte araya etkinlikler gelirdi. Her gün biraz biriktiriliyor. Oradan gelirdi. Bunun gibi şeyler yaparaktan yine elinize mana kristali geçecekti. Sonra aynı şekilde 9-10 günlük süreç bittikten sonra tekrar basacaktınız. Bu şekilde gidecektiniz. Benim gördüğüm kadarıyla burada hızlanan çok kişi var. İşte elinde kristali bulan hemen tak gelip buradan inşaatı yapıp bir de bitiriyor. Oyun bu şekilde ilerlemez. Çünkü arkadaşlar uzun bir serüven. Onun için böyle yavaş yavaş gitseniz daha iyi olur. Desen ki full kaptansın, senin bir şeylere ihtiyacın var diyeceğim tamam. Ama bana sorarsanız normal modunda gitmeniz lazım. Bak mesela bana şunu diyenler var. Atıyorum mesela adamın kalesi normal değil. Kaptan değil. İşte normal bir oyuncu. Kale seviyesini yükseltmek için para harcayayım diye beni geçen bir tanesi sıkıştırdı. Arkadaş sen mana cevherine şu anlık ihtiyacın yok ki mana kristaline. Sen niye kale seviyeni yükseltmeye çalışıyorsun? Hani diğer şeylerini yapsa diyeceğim ki tamam. Ama diğer e, oyunla alakalı başka şeylere ihtiyacı var. Tutturmuş kale seviyesini yükselteyim diyor. Arkadaşlar kale seviyesini yükseltmek bak burada detayı var. Sen bunu atıyorsun mesela birden 2'ye yükselttin 2K askerin artıyor. 3'e yükselttin 2K askerin artıyor. Yani sen burada ahım şahım bir şeyin artmıyor ki. Dışarıdan kalenin seviyesi görünüyor. Tamam o da hoş. Ama onun harici sana böyle ahım şahım bir şey katmıyor. Şöyle şu olsaydı mesela bu 4K 2K yerine 50K artsaydı her bir tanesinde o zaman atıyorum mesela millet için önemli olurdu. Asker atıyorsunuz sağa sola kaptanlar için ayrıyeten bir boyut aşaması olurdu. O zaman derdim ki tamam ahım şahım böyle işinizi gücünüzü bir bırakın buna bastırın. Ama burada 2K asker kapasitenizi arttırıyor. Bak 6 level yapabiliyorsunuz. Toplam 12K asker sayınız artıyor. Onun için bak şurada da mesela bak ordu büyüklüğünüz artıyor. 6 level yaptığınızda 12K toplam. Bak ne maksimum askeriniz, ordu sınırınız, yardımınız hiçbir şeyiniz artmıyor. Bak hepsi aynı kalmış. Artması lazım mıydı? Bence şunlara bir şeyler getirilebilirdi. Ya da örnek mesela bu 6 tane yapana hiç olmasa bir tane
ayrıyeten normalde 8 ordu kullanılıyor. Belki 9. ordu kullanılabilirdi. Bir şeyler olabilirdi. O zaman derdin ya işte hiç olmasa bir tane ordun falan artıyor gibisine düşünebilirdin. Tabii buranın da farklı yolları var ama çoğu oyuncu için orası önemli olabilir ama onlar için önemli değil. Niye? Mesela level atlatılacak askerlere. Onlar da seviye 1, seviye 2 falan oluyor. Onlar için de illaki buralar önce ihtiyacı oluyor. Bunların yükseltilmesi lazım. Ama onlar için geçerli mi bakalım bu mevzu? Çünkü kalesinde yapması gereken o kadar çok şey var ki e, bence normal bir modda herkesin gitmesi lazım. Eğer ki kaptan kale değilseniz, şimdi biz şöyle bir inşaat ekipmanımızı giyelim. Şunu arttıralım. Evet. Bak 545 istemiş. Seviye 3'e artık bir geçelim. Seviye 2 çatısı altında bayağı hem video yaptık hem e, bayağı bayağı zaman geçirdik diyebilirim. Bak seviye 3 olduk. Şimdi seviye 3 olduğumuzda örnek bak hemen gördüğünüz gibi şeyler arttı. 8-18 tane istiyor ki bunu daha yeni biz 5.'de yaptık. Yani şu sonuncuyu basarken 3. seviyeyi basarken 500 küsürdü. Şimdi birincide 800 küsür istiyor. Yani bunu zamana yaymazsanız etkinlikten alacağınız atıyorum mesela 100 tane 200 tane. Sen bekleteceksin yani inşaatını bekletmek zorunda kalacaksın. Onun için ne kadar bunu normal şekilde götürürsün o kadar bence senin için iyi. Dediğim gibi uzun bir maraton. Bak tıklıyorsun. Şimdi oradan oraya oradan oraya zaten seni gönderiyor. Bak. Evet. Bak bu mesela düşükle başlatıyor. 15 ile başlatmış. Seviyesi yüksele yüksele gidecek. Ama tabii ki atıyorum mesela şuna geldiğinde bak 500 tane istiyor. Bir başkasına gittiğinde daha fazla istiyor. Ki buna tıkladık. Buna da gittiğimizde farklı istiyordu. Evet 286 tane istiyor. Şimdi dediğim gibi mesela bunları güne güne yaydığında hangisine götürmüştü bizi? Dur götürsün yine. Mesela 2 günle başlıyor. 2 günle başladı. Şunların hepsine diyelim ki 15-20 gün geçti. 15-20 güne sen aynı manayı toplamaya etkinliklerden olsun, diğer şeylerden de olsun günlük işte mana cevheri toplanılan yerden toplamaya devam etmen lazım. Onun harici şimdi paketlere falan giriyor mevzusu bence normal oyuncular için değil. E, Normal oyuncular bunu normal modda götürmesi lazım. Kaptanlar anca seviye yükseltme yarışına girebilir. Onun harici normal modda gitmesi lazım. Biz bile normal modda gidiyoruz çünkü e, geçtiğimiz oyun süresi boyunca o maratonumuzu biz biliyorsunuz ki yarıda kestik. Çünkü uzun yıllar boyunca yapıldığında biz anında fullliyorduk. Hani şimdi mesela tek tek diyorum ya insanlara arkadaşlar hani zamanını bekleyerek, zamana yayarak yapın gibisine diyorum ya örnek. E, Eskiden bizde şöyleydi. Etkinlik gelirdi. Ertesi gün etkinlik fulldü. Yani güncelleme gelirdi. Güncelleme ertesi gün fulldü. Örnek mesela bu şekilde gösteremezdim. İlk gün örnek o zamanki dediğim gibi YouTube mevzusu olsaydı benim sadece bir video gösterme durumum olurdu. Eğer ki o zamanlar olsaydık ki değildik. Mesela etkinlik geldi, güncelleme geldi. Sıfırdan başlardık. Örnek mesela paketleri çekmiş olurduk. Sıfırdan başlardık. İşte 6 levele gelene kadar örnek sadece bir video olurdu hızlı hızlı. Yani bu şekilde tavsiyeler verelim. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım gibi mevzumuz olamazdı.
Ki öyle yapılması da zaten hem paradan zarar, e, çoğu şeye bildiğiniz zarar. Hem de tavsiye verirken bile zarar. Çünkü fazla bakmadan, fazla uğraşmadan, yani böyle bir şeylerin bilincine varmadan ilk gün yapılan şey nasıl olur? Hızlı yaptığın için illaki bir şeylerden ödün vermek zorunda kalırsın öyle bir durumda. Ki öyle olur. Yani kalkıp da bu şekilde anlatılamazdı. Bak şimdi 3 levele bıraktık. Bak istenilen ileriki dönemlerde görüyorsunuz çok bu çünkü artacak. Şimdi hangisine bassan zaten mesela götürüyor. Buna bastın hemen tamamlama. Bak benim tavsiyem hemen tamamlama. Bekle. Kendi kendine olsun bir yandan şu mana kristalini toplamaya devam et. Devam et. Bu şekilde yavaş yavaş götür. Buna bas. Atıyorum 5 gün bununla uğraş. Sonrakinde aynı şekilde 5 gün uğraş. Bak mesela buna mı dokundurttu bizi? Şu an tıklamam lazım zaten. Örnek mesela eğitim salonu mu dedi. Şu an yapılıyor mu? Yapılıyor. Bak mesela bastık. İnşaatı bu şekilde devam edecek. Bak bir sonrakine zaten 24 demiş. Bunlar basit. Bunlar kolay. Elinde zaten kristalin olsa durmazsın. Ama ben de diyorum ki dur. Çünkü dediğim gibi bırak zamana yayılsın. Az da istese zamanla senin hiç olmasa mana kristali toplamana bir şey versin. Zaman versin. O şekilde toplayarak hiç olmasa beklemeden bunu basar geçersin. Çünkü kale seviyesi diğerleri gibi değil. Bazı şeyler gibi değil. Örnek mesela T4 açacaksın, T5 açacaksın ya da bir an önce e, ekipmana ihtiyacın vardır. Hani ekipman falan da lazım da saldırı değeri falan yükseltiyor. Ama bu kale seviyesi arttırma onlar gibi bir şey değil. Normal moduna bırakaraktan bunu ilerletebilirsin. Dediğim gibi seviye yükseltmede aceleci davranmayın. Belki de çok zaman önce çekmem lazımdı böyle bir kale seviyesiyle alakalı. Ama dediğim gibi hiç olmasa çekmiş olalım. Bu şekilde dursun. Dediğim gibi peş peşe zaten çok fazla videolar yapıyoruz. Son zamanlarda çoğu videomuz savaşla alakalı olmaya başladı. Çünkü işte ejderha güç gösterisi savaşları var. Orada elemeler oluyor. Onu harici işte şu an tahminler falan başladı. O hem o savaşlar için hem dünya kupası maçları için tahminlerde bulunuluyor. Ki onlar için orayı takip etmeyenler de haberler bölümünden tahmin ederekten oradan atıyorum sikke, ödüller falan kazanabilir. Arkadaşlar kısa ve öz yani yapmanız gereken, etmeniz gereken işte benim elimde var hemen basayım, bir an önce tamamlayayım. Elimdeki örnek mesela şurada mesela 8K yazıyor bende. 8K'yı hemen hızlı hızlı basayım nereye kadar götürüyor sayı yapmamanız lazım. Bak bende duruyor yapmıyorum. Neden? Çünkü ben mesela belki 4'e giderken 5'e de tamamlayacağım. Hani e, o 5 levelde isteyeceği kristali bile belki toplayabileceğim ya da yarısına kadar toplayabileceğim. O 5'in yarısını yaparken de yine aynı o yarısını belki üzerine ekleyeceğim o zaman da. Bir bakacaksınız ki işte 4'ten 5'e de kolayca tak 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 hiç inşaatım durmadan yükseltmiş olabileceğim. Ee, bazı fırsatlar gelir ya da e, güzel paketler gelir, bir şeyler olur para harcayanlar için söylüyorum. O zaman mana kristaline ki göz diktiyseniz o paketleri falan değerlendirebilirsiniz. O kaçırma bölümündeki mesela mana kristali paketleri güzel geliyor. Dediğim gibi para harcayanlar falan artık farklı farklı modlar düşünebilir. Ama bana sorarsanız bunun için para harcamanıza gerek yok.
Çünkü bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Eserler de aslında aynı şekilde. Eserler de her gün size aslında veriyor. Eserler de her gün açıyorsunuz. Çünkü şimdi eserler için mesela para verdiniz diyelim. Açtığınız kutuları, sandıkları bilmem şunu bunu. Yarın öteki gün bedava verilen hakkınız aynı şeyleri çıkaracak. Onun için e, çoğu oyuncunun aceleci davranmaması lazım. Çünkü atıyorum mesela ya ben 10 gün oynayacağım bu oyunu diye bir şey yok. Abi biz 10 senedir oynuyoruz. 11. seneye gidiyoruz. Onun için arkadaşlar kendinizi sıkmadan, kendinizi yormadan yavaş yavaş etkinlikler zaten peş peşe geliyor. Bu şekilde ilerletin, götürün. Bak mesela lider görünümü dükkanı geldi. Şimdi mesela ücretsiz portre sikkesi veriyor. Şunları çoğunun düşüncesi diyor ki işte onlardan biriktirsek de fullleyemeyiz. Şimdi şöyle aşağı geldiğinde bak örnek mesela vermiş. Düşünün 60 tane 4 tane falan alacağız. Eğer ki bundan alınırsa bu da edecek en az 200 falan yapacak. Gibi gibi etkinlikler gelecek ki size zaman kazandırsan işte inşaatınız boş boş beklememiş olur. Elinizdeki hızları da boşuna inşaat basmamış olursunuz yani. Evet arkadaşlar böyle şimdi ben mesela bunu bastım yavaş yavaş her gün bittikçe basıp bu şekilde ilerleteceğim. Dediğim gibi sizin de sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ama benim tavsiyem, benim düşüncem zoraki işte kale seviyen bir an önce artsın diye bence uğraşmayın. Sadece arkadaşlar yapmanız gereken bazı şeyler var tabii ki. Şunu örnek mesela her gün geldikçe almanız lazım. Ya her gün geldikçe almanız lazım. Eğer boşa kaçırırsanız örnek size zarar. Ya da etkinliklerden belli başlı şeyler almanız lazım. Olabilir. Mana kristali de alabilirsiniz. Ama etkinliklerden ihtiyacınızı ona göre düzgün seçin. Diyeceklerim benim bu kadar. Yine yorumlarda bir şeyler sorarsanız ederseniz yorumlarda yine cevaplamaya çalışırım. Evet iyi bir şey mi güzel bir şey mi? Tabii ki farklılık, kale seviyesinin yükselmesi. Millet dediğim gibi uçmuş bakıyorsun. Normal oyuncu bile, normal oynayan oyuncu bile hızlandırmış mesela. 3 belki 4 falan filan yapanlar da var. Yani, ama dediğim gibi zamana yayarsanız bu işi sizin için hiç olmazsa sıkılmazsınız. Belli başlı yavaş yavaş ilerler sürekli bir şeylere basmış olursunuz. Ama kale seviyesine takılacak bir mevzunuz yok. Ha, full kaptanlar da var. Full kaptanlar mesela şey yapıyor. Ya adamın seviyesi kalesi mesela fulldür. Adamın seviyesini mesela görüyor 6 level. Sana o adam şunu şöyle edemez. Ya benim seviyem 4 adamınki 6 level. Ondan beni alıyordur der. Savaştıklarında olabilir yani böyle bir düşüncelere kapılabilirler. Ya da kendi loncası diyebilir ya bizim kaptanın seviyesi düşük. Karşıdaki kaptan 6 level fulllemiş falan diye düşünüp moral tabii ki öyle durumlarda kaçar. Ama çoğunuzun mevzusu oralarda değil. Daha geride. Çünkü çoğunuz parayı yatırmıyorsunuz, para harcamıyorsunuz. Sizin için daha önemli şeyler var. Bu şekilde diyebilirim. Ha, şeyler daha sonra mesela asker leveli arttırma falan gibi durumlar daha sonranın işleri diyebilirim. Bazıları da mesela oraya yoğunlaşmış. Burada bu seviyeyi arttırıp oraya yoğunlaşmaya çalışıyor. Arkadaşlar o işler normalde kaptanların işi yani sizlerin işi değil. Böyle dediğim gibi videoyu bu şekilde tamamlayalım. Herhangi bir yorumlarınız falan varsa da yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.